Kanal tarihinin en çok istenen videosuyla karşınızdayım. Nedir? 5 kuruş ödemeden web sitesi nasıl yapılır? Şaka mı yapıyorum? Şaka yapmıyorum. Gerçekten 5 kuruş ödemeyeceksin ve web siten 5-10 dakikada hazır olacak. Gel bunu nasıl yapacağız? Hemen anlatmaya başlayalım. Bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsun. Şimdi anlatacağım. Bunun için gideceğimiz site Google Sites olacak. Buraya Google Sites yazdım, enterladım ve karşıma çıkan ilk URL'e tıklıyorum. Sonrasında buradan Get Start diyelim ve oluşturmaya başlayalım. Şimdi Google sitelere geldik. Burada ne yapacağız? Burada iki tane ben proje açmışım. Denemelik bir baktım. Senden önce bir baktım nasıl işliyor bu işler diye bir bakayım dedim. Geldim buraya. Sağ üstte şablon galerisi var veya burada 6 tane de örnek, pardon 5 tane de örnek hazır şablon var. Şablon galerisine tıkladığında daha fazla örnekler, şablonlar karşına çıkıyor. Mesela ne varmış? Öğrenci portföyü var. Burada kulüp var, sınıf var, eğitim adı altında. Mesela küçük ölçekli işletmelerin altında köpek gezdiriciliği var. Buna bir tıklayalım bakalım. Köpek gezdirmek için bir site yapmak istiyorsan neden olmasın? Böyle de bir şey yapabilirsin ama ben buraya şimdilik geçip geriye geldim ve diğerlerine de bakalım. İş için neler varmış? Etkinlik, yardım merkezi, proje ve ekip. Restoran için varmış. Mesela restoran da güzel olabilir. Hatta bugünün örneğini, şablonunu restoran üzerinden devam ettirelim. Restoranı seçtim ve şablona gittik. Burada peki biz bunları nasıl düzenleyeceğiz? Biz bu siteyi nasıl yayınlayacağız? Nasıl alan adı bağlayacağız? Bunların hepsini ne yapacağız? Teker teker anlatacağız. Bir dakika şimdi. İlk önce header alanına gidelim. Mesela burada bir header'ımız var. Şu sol üst tarafına gezin ayarlarına tıkladığımda header'daki değişiklikleri nasıl yapabileceğimi anlatıyor. Tepe değeri yarı diyelim mesela. Header değişiyor. Bunu üstte yaptığımda sağ tarafta yazılar geliyor. Yarı dediğimde de burada bir 3 nokta geliyor. Buna tıkladığımda bu şekilde bir açılan header'ımız oluyor. Tabi bunun adını da tepe değeri yapmak kimin aklına geldiyse hiçbir fikrim yok. Bunu aynı şekilde üstte olarak bırakalım. Rengi saydam olsun. Beyaz siyah olabiliyor ama yine saydam en tatlısı olacaktır bizim için. Tamam, marka görselleri nedir? Logo, tabii ki burada logonu gelip buraya eklemen gerekiyor. Karşıya yükle deyip logonu buraya ekliyorsun. Site simgesi de aynı. Peki site simgesi nedir? Site simgesi şudur. Şu sol yukarıda var ya küçük favicon, budur site simgesi. Onu da buraya yüklüyorsun ve site simgen ve logon yüklenmiş oluyor. Keşke bir de bunları konuşarak anlatabilsem. Görüntüleyen araçları geçtim. Özel alanlarda alan adı bağlama ihtimalimiz var, seçeneğimiz var. Bunu biraz sonra anlatacağım. Analitik kısmı var. Analitiği buraya bağlayabiliyormuşuz. Çok iyi. Duyuru banner kısmında da yine özelleştirmeler yapılıyor ama burayı geçeceğim. Duyuru banner'a gerek yok. Peki buradaki değişiklikleri nasıl yapacağız? Burayı özelleştirmeyi nasıl yapacağız? Mesela restoran adı nedir? Restoran adımız aynen, çok da mantıklı olmasına gerek yok. Burada ufak bir altyazı, bir slogan da eklenebilir. Burayı tıklayıp istediğim şekilde değiştirebilirim ama değiştirmeyeceğim. Mesela buranın yazı tabi bu şekilde olmasın da ne şekilde olsun, çok da fazla zaten seçeneğimiz yokmuş. Bunu gidip de Verdana yapabilirim. Öyle hepsini seçip Verdana da yapabilirim. Biraz daha kalın, daha net, belirgin olmasını sağlayabilirim. Boyutu 40'ta kalsın. Kalınlığı da yine kalın olarak ayarlayabilirim. Bütün metin özelliklerini değiştirme imkanımız var. Burada alt tarafa bir slogan eklemek istemiyorum. Üst bilgi türüne de bir kapak yapsam mesela, şöyle değiştirme imkanım da var. Büyük banner diyelim ve yalnızca başlık. Yalnızca başlık kalmasın. Burası bir restoran. Kapak diyelim ve resmi karşıya yükle deyip bir resim seçelim. Ama nasıl bir resim seçeceğiz? Şuraya gidip Çin yemeği yazayım. Görsellerden bir tane, anda bunu buradan resmi farklı kaydet deyip masa üstüne atayım. Buradan resim seçeyim. Bu resmi de buraya ekleyebiliriz. Şu şekilde bir banner alanında oluşturabiliriz. Şuradaki alanda mesela istemiyorum, bunu da kaldırdım. Dümdüz böyle bir giriş alanım olsun. Alt tarafta hemen rezervasyonlar var. Rezervasyonlar dolu mu? Rezervasyonlar dolu değil. Yapısı doluymuş. Bunu biraz özelleştirelim. Bağlantısını mesela telefona gönderebiliriz. Şöyle tel yazıp numaramızı buraya eklediğimizde bağlantısı da telefona gidecektir. Rezervasyonlara tıkladığında hop bizi arayacaklar. Devam edelim. Bir alt kısmında neler varmış? Burada bir görselimiz daha var ve altında yemek. Buraya bir metin yazabilirim mesela. Şöyle bir başlıkta yazabilirim. Araya bir çok etkileyici bir metin de ekleyebiliriz. Alt tarafta da basında biz bölümü varmış. Burada da bir alt bilgi var. Buradaki değişiklikleri
özellikleri de istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Diğer sayfalarımız da var bu arada tabii ki. Bir bize ulaşın kısmı var. Burada bir konum başlığı aldığı altında harita eklenmiş. Buraya gelip adresinizi de haritayı da buradan yazabilirsiniz. Mesela şöyle bir Ankara'da bir yer ekleyeyim de. Ankara mesela, tamam, dümdüz Ankara ekledim. Burada da konumu ekleyebilirsin. Direkt müşterileri seni bulacaktır. Yine rezervasyonlarda az önce yaptığım numara bağlantısında ekleme şansım var. Buradaki özellikleri teker teker değiştirmemize gerek var mı? Videonun 35 dakika olmasına gerek var mı? Yok. O yüzden bunları kendin değiştirebilirsin. Ne yapacaksın? Sadece üzerine tıklayıp düzenleme yapacaksın. Bu kadar. Sonra diğer sayfalara da bakalım hızlıca. Şef bölümümüz varmış. Şeflerde ne var? Mehmet Şefimiz var. Burada da böyle bir sayfamız var. Neyse, bu önemli değil. Bunları böyle tek tek düzenleme imkanım var. Bunu nasıl yayınlayacaksın? Acaba nasıl? Bak, sağ üstte ne var? Bunu nasıl yayınlayacaksın? Sağ üstte geldin, yayınla dedin ve web sitesinin web adresini yazmanı istiyor. Restoran Kara. Çok iyi oldu lan başlık. Web sitesinin adı böyle olsun. Ben bunu böyle web sitesinin adını yazdım. Herkese açık görüntülenmesinde, herkese açık arama motorlarında sistemi görüntülenmemesini. Bunu kapat bunu. Kapalı olacak. Yayınla dedim ve siteye yayınlandı. Görüntüle diyelim, bakalım. Ana sayfaya gidelim. Ana sayfamız nasıldı? Bu şekilde arka plana görselimizi eklemiştik ve diğer sayfalarımızda böyle olacaktı. Konumu da buraya attım. Restoran için web sitemizde şu an hazır. Peki nasıl gözükecek? Ana sayfaya gelelim. Adresi bu şekilde olacak. site.google.com/view/restorankara ana sayfa. Bu şekilde bir domain adresin olacak. Peki diyorsan ki ben böyle bir domain adresi kullanmak istemiyorum. Kendi domainim var, onu kullanmak istiyorum. Düzgün olsun diyorsun. Onu da nasıl yapacağız peki? Şöyle olacaktı. Nasıldı? Ben yine şuradan özel alanlara geliyoruz ve alan adı bağlama imkanımız var. Buraya mesela alan adın neydi? erdinç.com'du değil mi? Burayı bağlamak istiyorsun. Ne diyor? Sahipliğini doğrula diyor. Sahipliğini doğrula dediğinde de buradan ben nereye attı? Google Search Console'a falan gönderiyor. Buradan da adım adım diğer işlemleri yapıp sahipliğini doğruluyorsun ve Google alan adını bağlama imkanını da veriyor. Bir diğer ihtimalle neydi? Yeni bir alan adı almak da istiyorsan Google Workspace'i deneyin diyor. Buradan gidip Google Workspace'e bir kayıt oluşturalım. Sonrasında buradan bir domain alalım. Yeni ve özel bir alan adı alın deyip bu yöntemle devam edelim. Buradan alan adı arayacağız. Mesela şeklinde bir şey arayalım. Bu alan adını arıyor, bakıyor var mı? akk.com kullanılamıyor diyor. Buraya kullanılan Nino. Şöyle kullanılan bir tanesini yapalım da en azından nedir ne değildir bakalım. Mesela alınabiliyormuş. Ne kadar diyor? 37 lira mı? 37 liraya bunu alan adını alıp bu siteyi kurma imkanım var. Bunu ileri deyip ödeme kısımlarına geçebilirsin ama ben bunu almak istemiyorum tabii ki şu anda. Bu kadar kolay. Google site'la, Google sitelerle web siteni bu şekilde yapabilirsin. 5 kuruş ödemiyorsun, 5 kuruş harcamıyorsun. Direkt alıyorsun. Alan adını almazsan bu arada. Bu şekilde kullanmak istiyorsan 5 kuruş harcamadan sen yapabiliyorsun. Bu da kanalın en çok izlenen videosuydu. Al bunu kullan. Abone ol, beğeni at. Sonraki videolarda görüşürüz.